27 adet ilmeğimizi tamamladıktan sonra ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum ve hemen yan tarafına ikinci ilmek olarak bir gizli arttırma yapıyorum. Normalde bu benim modelime dahil değil. Nereye kadar? Roba ve göğüs kısmı, o robanın tamamlanıp kol altından ki olan bölüme kadar burası dahil olmayacak. Fakat kol altından etek ucuna kadar olan alanda burası dahil olacak örgünün başında ve sonunda. Şimdi bir tane gizli arttırma yaptıktan sonra hemen sol şişimdeki birinci ve ikinci ilmeği sol tarafa yatacak şekilde kesiyorum. Benim ilmek alışıma göre şu şekilde alıp bu şekilde yatırdığım anda zaten düzgün düşüyor arkadaşlar. Hemen bir tane ters ilmek örüyorum. Daha sonra ipimin yönünü değiştirip bu sefer sol şişimdeki iki ilmeği şuradan girip şu şekilde girip bakın sağa doğru bakacak şekilde kestiğim zaman da ilmeklerim ne yapıyor? Sola doğru yatmış oluyorlar. Şimdi bu işlemi tamamladıktan sonra 1 2 ilmek düz örgü örüyorum ve hemen devamında şöyle bir tane ilmek arttırıp şu şekilde arttırıp bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği önce sola doğru yatırarak kesiyorum. Bir tane ters ilmek çalıştırıyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirip 2 ilmeği bu sefer sağa yatırarak kesiyorum. Şimdi yapacağım işlem 2 tane daha düz ilmek örmek. 1 2. 2 düz ilmeğim bittikten sonra hemen bir tane ajur arttırması yapıp bir düz ilmek örüyorum. Devamında tekrardan bir tane artış yapıp 2 ilmek düz örüyorum. Sol şişimdeki 2 ilmeği önce sola, sonra bir tane ters ilmek, devamındaki bakın sol şişimde 3 ilmeğim kaldı. Devamındaki 2 ilmeği sağa yatırarak kesiyorum ve bir tane gizli arttırma yapıyorum. Bu da örgümün sonu oluyor. Şu şekilde. Arka yüzde ise yapacağım işlemler tamamen bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak örmek. Bu arada gizli arttırma yaptığımız zaman bakın parmağımızın üstüne dolayıp çıkarttığımızda normal ilmek olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden ajur arttırması yaptığımızı göstermiyor burası. Hemen devamındaki bakın 3. ilmeğim de ters ilmeğim, 4. ilmeğim ise düz ilmeğim olarak karşıma çıkıyor. Düz ilmek olarak ördüm. Şimdi 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3. Ajur arttırması yapacağım alanda ise gördüğünüz gibi şuradaki delik. Şuradan ters örgüm için ilmeğimi alıyorum. Çıkartıyorum. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Hemen devamında ikinci ajur deliğimin olduğu alandayım. Bunu da ters örüyorum. Devamında 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 ters ilmeğim. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane düz ilmeğim. 3 tane ters ilmeğim. Bir tane ajur arttırmam. Bir adet ters ilmeğim. Devamında tekrardan bir adet ajur arttırmam. Hemen 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 ters ilmeğim. Bir düz ilmeğim var. Neredeyse kaçırıyordum onu. Bir düz ilmeğim. Bakın sol şişimde 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 şeklinde. Şimdi tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Model aslında kuruldu. Sadece biraz kendini göstermesi gerekiyor.
Şimdi gene yapacağımız işlem aynı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. Devamındaki sol şişimdeki 2 ilmeği önce sola kesiyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Sol şişimdeki 2 ilmeği bu sefer sağa kesiyorum. Sağa doğru yatacak şekilde. Ve bu sefer örgümde bir tane düz ilmeğimi örüp, demin 2 ilmek örmüştük hatırlarsanız. Bu sefer bir tane örüp hemen ajur arttırmamı yapıyorum. Bir evvelki sırada bir tane düz ördüğüm ilmeğimin sağında ve solunda ajur arttırmalarım olduğundan dolayı 3 ilmeğe çıkarttık. Hemen bunları 3 tane düz ilmek olacak şekilde örüyorum. 3 düz ilmeğimi tamamladım. Bir tane ajur arttırması yapıyorum. Hemen bakıyorum. 3 tane düz ilmeğim var. Birinci düz ilmeğimi örüyorum. Sol şişimdeki 2 düz ilmeği birlikte önce sola yatıracak şekilde kesiyorum. Devamında bir tane ters ilmeğim var. Hemen sol şişimdeki ilk 2 ilmeği sağa yatacak şekilde kesiyorum. Çünkü bir yandan azaltıyoruz, bir yandan arttırıyoruz farkındaysanız. Şimdi bir tane düz ilmeğim var. Bir tane düz ilmeğimden sonra ajur arttırması yapıyorum ve 3 tane düz ilmeği yan yana örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan bir tane ajur arttırması yapıyorum. Devam eden ilk ilmeği düz örüyorum. İlk 2 ilmeği sol şişimdeki ilk 2 ilmeği sola yatırarak kesiyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Devamında bakın sol şişimde 3 ilmeğim kaldı. Bunun ikisini sağa yatırarak kesiyorum. Hemen. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. Gizli arttırmalarımı yaparken şu şekilde aldığım için arka yüzde ilmek olarak karşıma çıkıyor. Sonuncu ilmeğimi de ters örgü şeklinde örüyorum. Şimdi bu sıradan sonra aslında arka sıraları sizlerle beraber bizim örmemize gerek yok. Nedenine gelince arka yüze baktığımız zaman düz örgülerimiz ve ters örgülerimiz kendini rahatlıkla göstermeye başladı. Ajur olarak arttırdığımız ilmeklerimizi de ters ilmek olarak öreceğimizden dolayı arka sırayı sizler tek başınıza örebileceğinize inanıyorum. Hemen bu sırayı örelim ve tekrardan ön yüzde sizlerle görüşelim. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Tekrar yapacağımız işlem ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmek olarak gizli arttırma yapıyorum. Sol şişimdeki ilk 2 ilmeği sola yatırıp kestim. İpimin yönünü değiştirdim. Bir ters ilmek aldım. Tekrar ipimin yönünü değiştirerek bu sefer sol şişimde kalan 2 düz ilmeği sağa yatırarak kesiyorum. Ve böylelikle aslında şurayı sıfırlamış, yani 1'e indirmiş oluyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. 1 ile başladığımız düz ilmeğimizi böylelikle ne yaptık? Şurası dahil değil. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği çıkarttık. Buradaki ajur artışlarımızla beraber buradaki ilmek sayımız 7 oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu birinci ilmek olarak kabul ediyorum. Ajur artışını. İkinci düz ilmeğim. Üçüncü düz. 4, 5, 6 ve arttırma ilmeğimle beraber 7. düz ilmeğimi gerçekleştirdim. Sol şişime bakıyorum. Bakın 2 düz ilmeğim var, bir ters ilmeğim var. Hemen bu 2 düz ilmeği birlikte sola yatacak şekilde kestim. Tekrardan bir ilmek ters ördüm. Tekrardan ipimin yönünü değiştirerek sol şişimdeki 2 düz ilmeğimi sağa yatırarak kesiyorum. Bu işlemi de tamamladıktan sonra birinci düz ilmeğim olarak sağ şişimin üstüne ilmeğimi attım. 1, ikinci düz ilmeğim, üçüncü düz, 4,
5, 6, 7. düz ilmeğim olarak da ajur ilmeğimi ne yaptım? Attım buraya. Tekrardan bakıyorum sol şişime. 3, 6 ilmeğim var. Şuradaki ilk 3 ilmeğimin birincisi zaten ters. Kalan ikisini sağa sola yatırarak kesiyorum. Tekrardan ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir adet ters ilmeğim. Devamındaki 3 ilmeğimin baştan ikisini sağa yatırarak kesiyorum. Bir adet gizli arttırma yapıp son ilmeğimi örüyorum ve böylelikle şuradaki, bakın, şuradaki kapanma işlemini aslında gerçekleştirmiş oluyorum. Şuradaki kapanma işlemi şurası. 7 ilmekli olan düz alanlarımız burası. Buraları hazırladık şimdi. Örgümüz aynı şuradaki olduğu gibi bir tam, iki tane yarım şeklinde. Şöyle tuttuğumuz zaman tam buradayız arkadaşlar. Şimdi modelimize ne yapacağız? Kapama işlemini gerçekleştirdiğimiz için bu sefer motifi açmaya başlayacağız. Açarken de buradaki düz ilmeklerimizi kapatmamız gerekiyor. Hemen sizlerle beraber ikinci bölümde de bu kapatma işlemini yapıyoruz.